Halleriniz malum nezle, grip, enfeksiyonel rahatsızlıklar olabiliyor ki kişilerde çok fazla sayıda bronşit de söz konusu olabiliyor. Evet, bronşit. Bronşit için ne yapacağız hocam? Evet, kış aylarıyla birlikte çok yavaş yavaş vatandaşlar hazırlanması lazım. Özellikle çocukları, küçük çocukları olanlar çocuklarının bağışıklık sistemini güçlendirmeleri gerekir. Şimdi akciğeri ters çevrilmiş ağaca benzetelim. Böyle ana bronşlar ve yan hava yollarına da bronşiyaller denir. Bronşlar, bronşiyaller. Bronşlar ve bronşiyallerin içerisinde çok yoğun tüysüz hücreler var. Tüysüz hücreler de her yerde var. Nerede var? İç kulağın içerisinde salyangozun içinde var. Sinüslerde var. Evet. Akciğerde var. Vesaire. Yani bu tüysüz hücrelerin çok büyük fonksiyonları var. Şimdi kişi mesela öksürecek veya tıksıracak, balgamı var atacak. Tükürmek istediğinde balgam bronşlardaki bu tüysüz hücrelere yapışır. İkinci defa öksürdüğünde balgamı atar. Problem olmaz. Kırıltı da oluyor değil mi? Evet. Eğer ki bu tüysüz hücreler deform olmuşsa, iltihaplanmışsa, görevini göremiyorsa ne olur? Kişi balgamı atmak ister, atamaz, atmak ister, atamaz, gerilir. Bunalıma girer. Yani nefes alamaz. Nefes almakta zorlanır. Nefes vermekte zorlanır. Çok ağır astım nöbetleri devreye girer. Çok çok tehlikeli olur. Bu nedenle bronş ve bronşiyallerdeki tüysüz hücreler çok çok önemli. Evet. Bir de böyle Bu tür göğüse hani sıcak havlu tatbik edilir. O rahatlatıcı olabilir mi? Hani bronşların açılmasında. sıcak iyi değil. Sıcak her zaman iltihapları azdırır. Evet, çünkü geleneksel olarak yapılıyor. Yapalım. Bunu da iletelim. Şimdi bu izleyenlerimize. gördüğünüz Afrika ıtırı. Itırın 1050 tür ıtır var. Afrika ıtırı Pelargonium reniforme, Pelargonium zidioides denen iki türü Afrika'da yetişen bronşit, faranjit, sinüzit, horlama, orta kulak iltihaplanmasına karşı dünyada en etkili bitki. Bundan 150-200 yıl önce Güney Afrika'da elmas ve altın madenleri keşfedilince dünyanın her tarafında insanlar zengin olmak için altın, elmas bulmak için Afrika'ya hücum ettiler. Gittiler. Ne oldu? İnsanlarda verem, zatüre, veba birçok hastalık ortaya çıktı. Afrika yerlileri Zulu kabilesi hastalanan bütün insanları Afrika ıtırıyla tedavi ettiler. Orada hastalanan bizzat, burada oraya gidip de orada zengin olmak için oraya giden bizzat zatürre oluyor. Öldü, ölecek diyorlar. Afrikalılar bunu tedavi edince diyor ki ben nasıl hayata döndüm? İşte diyorlar bu bitkinin köküyle. Sadece Afrika'da mı yetişiyor peki? Afrika'da yetişiyor da siz burada yetiştirebilirsiniz. Ben balkonda yetiştirdim. Harika. Yetişebilir. Ben Almanya'dan getirdim, yetiştirdim bir ara. Fotoğrafını çektim. Doğaltedavi.net'te fotoğrafları var. Yükledim. 15-20 tane fotoğrafını çektim. Kendim gittim. Bu bitkinin fotoğrafını çekebilmek için Almanya'nın Dresden şehrine uçtum. Uçakla gittim geldim. Bitki örtüsü önemli değil mi? Her yerde yetişmez bu bitki. Antalya'da yetiştirilir. Sadece Antalya. Sadece Antalya değil, Akdeniz iklimi. Bu bir Akdeniz iklimiyle Güney Afrika iklimi aynı iklimdir. Güney Afrika iklimiyle Akdeniz iklimi aynı. Bu nedenle Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde Afrika ıtırı yetişebilir. Zencefil, zerdeçal yetiştirilebilir. Nasıl ki muz yetişiyorsa yetişir. Hocam aslında böyle faydalı bir bitkiye de yatırım yapmak lazım. Ben mesela bir dostuma yardımcı oldum. Şimdi Türkiye'de ilk organik zencefil yetiştiriyor. Ne kadar güzel. Şimdi bugüne kadar zencefil Antalya'da yetiştiriyor. Zencefil bugüne kadar Çin, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos, Endonezya, Malezya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerden geliyordu. Binlerce ton, milyarlarca para dışarı gidiyordu. Şimdi yavaş yavaş ülkemizde yetiştiriliyor. Afrika ıtırında yetiştirmek mümkün. Zerdeçalda yetiştirmek mümkün. Böylece paralar dışarı Değil gitmez. mi? Dışa bağımlı olmamak. Fakirleşmeyiz. güzel. Yani kendi ülkemizde yetiştirmek lazım. Ki böyle imkanlar var. Yani bronşit bunun 1937 yılında penisilinin piyasaya çıkmasıyla birlikte Afrika ıtırı unutuldu. Fakat penisilin geçen zaman içerisinde
Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları hatta ölümlere sebep oldu. Ortaya çıkınca ne oldu? Bağırsakları bozdu. Alerji ve cilt hastalıklarını tetikledi. Penisilin çok tehlikeli olduğu anlaşılınca ne oldu? Avrupa'da insanlar tekrar ıtıra döndü. 50 bin kişi üzerinde denendi. 50 bin kişi. Oldukça Bronşit, fazla. faranjit, sinüzit, horlama gibi rahatsızlara karşı, ortakulak iltihaplanması gibi rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitkidir. Yüzlerce klinik araştırması var. Kesin çözüm. Hangi ülkede, nerede, ne zaman? Şimdi kesin çözüm kelimesini kullanmıyoruz. Neden kullanmıyoruz? Ama, Çünkü şimdi kesin çözüm değil. Şimdi 50 bin hiçbir şey kesin çözüm, garanti yok. İnsan için garanti olmaz. Çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon için garanti olur. Ama hep Alet öyle bir değiliz. Alet hissiyat değiliz. olur. Ah, kesin çözüm olsa. Kesin çözüm kelimesi Değil mi? Türklerde kullanılır. Almanya'da kesin çözüm garanti dersen şarlatan derler. Olmaz. İnsan için kesin çözüm garanti diye bir şey kullanılmaz. Yanlış. Allah bilir. Belki başka bir derdi var. Değil mi? Yapılan araştırmalara göre ıtırla ilgili 50 bin kişi üzerinde denenmiş ve Oldukça fazla bir sayı aslında baktığımızda. %95'e varan oranda başarı elde edilmiş. %95 ne demek? Mükemmel. Bazıları tedavi süreci kronik ağır olduğu için biraz uzun sürmesi gerekiyor. Adam sabredemiyor, bırakıyor bazıları. Bu nedenle %95'e düşüyor oran. Mükemmeldir yani dünyada en iyi. Şimdi Afrika ıtırının haricinde kekik, çuka çiçeği, çuka kökü, mürver gibi bitkilerle biz çok özel bir formülasyon geliştirdik. Evet.